Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda sizlere nasıl kaliteli bir oyun videosu çekebileceğinizi göstereceğim. Aslında oyun videosundan bağımsız olarak herhangi bir sosyal medya platformuna video içeriği üretiyorsanız zaten ses ve görüntünün çok önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Aslında burada biraz empati yapmak gerekir. Yani yaptığınız videoyu ben bu videoyu izler miyim, bu video kaliteli mi diye düşünmeniz gerekiyor. Hepimiz bazı YouTube kanallarını takip ediyoruz ve muhtemelen takip ettiğimiz kanalların çoğu kaliteli bir görüntü ve ses sunuyor bize. Bu nedenle sizi izlemeleri için insanların sizin de kaliteli bir görüntü ve ses sunmanız gerekiyor. Oyun videosu çekerken de bu oldukça önemli. Kaliteli bir oyun videosu nasıl çekilir bunu iki farklı yolla size şimdi anlatacağım. Şimdi bilgisayar ekranıma geçeceğiz ve bu sırada kameram kapanacak. Arada bir gösterirken, size anlatırken kameramı açarım, kapatırım. Bu kayıtta sıkıntı çıkmaması için bunu yapıyorum. Şimdi geçelim. Evet, öncelikle Nvidia Shadowplay ile nasıl kayıt alabileceğimizi göstereceğim. Nvidia Shadowplay'i kullanabilmemiz için öncelikle Nvidia sitesine girip GeForce Experience adlı programı indirmemiz gerekiyor. Bunu her Nvidia kullanıcısının indirmesini tavsiye ediyorum. Kayıt yapmasanız da bilgisayarınızda bulunsun. Sürücülerinizi güncel tutarsınız, oyun ayarlarınızı yaparsınız. Kolay bir indirmesi var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Buradan hemen indir butonuna tıklarsanız indirme işlemi başlar ve ileri diyerek kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında ise Nvidia GeForce Experience programımızı açalım. Giriş sayfası size açılır. Eğer giriş yapmanızı isterse kayıt olursunuz, giriş yaparsınız. O da kolay adımlar içeriyor. Daha sonra buradan ayarlara geliyoruz. Buradan oyun içi yer paylaşımını aç butonuna da basabilirsiniz. Aynı yeri açacaktır. Sonrasında buradan yine oyun içi yer paylaşımı kısmını buluyoruz. Aktif değilse aktif edin. Daha sonra ayarlara tıklıyoruz. Burada size birçok seçenek çıkacaktır. Öncelikle buradan ekran düzenimiz hakkında ayarlamalar yapacağız. Eğer kamera kullanıyorsanız buradan konumu seçip, yani sağ üst mü, sol üst mü, sağ alt mı diye konumunu seçip boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Eğer istemiyorsanız da kapalı konuma getirebilirsiniz. Durum göstergesi kayıtta olup olmadığınız hakkında işaret veren minik bir nokta. Bunu da isterseniz kapalı konuma getirebilirsiniz. Çok önemli değil. Performans kısmında ise FPS ve temel güç kullanımları, ekran kartı kullanımıdır, CPU kullanımıdır. Bunları görebiliyorsunuz. Gelişmiş olarak da görebiliyorsunuz. Sağ üst tarafta, alt tarafta açılıyor, görüyorsunuz. Bunları ben kullanmıyorum. Burada FPS'yi kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Sağ üst tarafa konumlandırmışım ben. Diğer kısımları çok fazla göz atmanıza gerek yok. Önemli olan burada FPS ve kamera. FPS'i de kapatabilirsiniz. Çok da önemli değil açıkçası. Evet, geri geldim. Burada klavye kısa yolları önemli. Burada oyun içi yer paylaşımını hangi tuş kombinasyonuyla, yani bu pencereyi oyun içerisinde nasıl açabileceğinizi buradaki tuş kombinasyonuyla ayarlıyorsunuz. Default olarak, yani varsayılan olarak Alt ve Z tuş kombinasyonuna ayarlanmış bu. Mikrofonunuzu buradaki kombinasyonla açıp kapatabilirsiniz. Yayında değilseniz buradaki ayarları çok fazla kurcalamaya gerek yok. Sadece burada kaydı açma kapatma tuşuna ayarlamanız gerekiyor. Alt ve F9 tuşlarına bastığınızda oyundayken kayıt işlemi başlar. Kayıtta olup olmadığınızı da anlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta şu bölgede kayıt başladı şeklinde bir işaret çıkıyor size. Burada da yapılabilecek fazla bir şey yok. Yine geri geldim. Burada kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Kayıtlarınızın dosya konumunu açabiliyorsunuz. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra buradan da göz atabilirsiniz. Daha sonra buradan göz atmamız gereken çok önemli bir nokta ses kısmı. Burada sistem ses düzeyini ve mikrofonunuzun ses düzeyini ve güçlendirmesini ayarlayabiliyorsunuz. En önemli kısım mikrofon seçimi. Mikrofonunuzu seçmeyi unutmayın. Muhtemelen kulaklık kullanıyorsunuzdur ya da harici bir mikrofon kullanıyorsunuzdur. Laptopu olanların dahili mikrofonları da olduğu için buradan ayarlamanız çok önemli. Ben bu mikrofonu kullanıyorum. Cihazım bu. Nvidia Broadcast aracılığıyla kullandığım bir mikrofon. Nvidia Broadcast hakkında da detaylı bir video gelecek. Bu ses düzeyi bazen burada 0 falan oluyor. Bunu mutlaka 100 yapın. Güçlendiri yapmanıza gerek yok. Cızırtı ve patlamalar oluşturabilir. Ve tek iz oluştur ile her iki izi ayır seçeneği var. Bu montaj yaparken çok önemli. Her iki izi ayır seçeneğini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü örneğin Premiere Pro'da videonuzu düzenliyorsunuz, oyun videonuzu çektiniz. Oyun videonuzun sesi ve sizin sesiniz eğer tek kanalda olursa, tek iz olursa siz bunları ayrı ayrı düzenleyemezsiniz. Yani varsayalım
ki oyun videonuzun sesi, oyununuzun sesi videoda çok çıkmış, sizin sesinizi bastırıyor. Bunu tek iz oluştur derseniz ayarlayamazsınız. Her iki izi ayır derseniz iki farklı kanalda gösterir. Kendi sesinizi arttırıp azaltabilir. Aynı şekilde oyununuzun sesini de azaltıp arttırabilirsiniz. Aynı zamanda kendi sesinizi atıyorum Audition olabilir. Adobe Audition programında sesinizi temizleyebilir, güçlendirebilir, sesinize efektler verebilirsiniz. Düzenlenmiş sesi de yine Premiere'e aktarıp videonuzu düzenlemeye devam edebilirsiniz. Bu nedenle her iki izi ayır seçeneğini seçmenizi tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. Daha sonra video görüntü yakalama kısmına geliyoruz. Burada video görüntü yakalama ayarlarınızı seçiyorsunuz. Eğer yüksek derseniz oyun içi çözünürlüğünüz neyse burada mesela onu seçti default olarak. Oyunu 1080p oynuyorsanız, 1080p çözünürlükte oynuyorsanız videonuz 1080p kaydedilir. Aynı şekilde buradan farklı görüntü kalite seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Ben burada özel kullanıyorum. 50 megabit bitrate hızı, 1080p çözünürlük, yukarıyı ellemenize gerek yok. FPS'inizi de seçin burada. Eğer oyununuz 60 FPS oynuyorsanız 60 FPS, daha az oynuyorsanız da dilerseniz 30 FPS seçebilirsiniz. Eğer oyunu 30 FPS seçiyorsanız ve 60 FPS kayıt alırsanız da bir sıkıntı oluşturmaz. Burada ayarlarımız bu kadar. Tamamlandı dedikten sonra gerisi kayıt işlemine kalıyor. Burada yapmanız gereken önemli bir kısım, eğer kameranızı kaydedeceksiniz, az önce ayarladığımız HUD düzeni kısmından ayarlamıştık kameramızı. Eğer oradan kameranızı açtıysanız buradan da açmanız, aktif hale getirmeniz gerekiyor. Eğer kullanmayacaksanız da kapalı konumda kalsın. Oyun videosu çekerken nasıl mikrofonunuz olacak? Bas konuş mu, her zaman açık mı, yoksa kapalı mı? Tabii ki her zaman açık olacak. Bas konuş yapmanızı falan tavsiye etmiyorum. Oyun videosu çekiyorsunuz sonuçta, her an konuşacaksınız. Daha sonrasında kaydet butonuna buradan basıp başlat butonuna bastığınızda kayıt işleminiz başlar. Ama burada Alt F9 görünüyor. Az önce de gösterdiğimiz kısımdan kayıt butonumuzu, kombinasyonumuzu ayarlayabiliyoruz. Alt F9 butonlarına bastığımızda da kayıt işlemimiz başlayacaktır. Ben şu an masaüstü kaydıma mesela buradan başlat butonuma bastığımda kayıt işlemi başlar. Siz de gördüğünüz gibi kayıt işlemi başladı. Bunu oyunda aynı şekilde açıyorsunuz. Örneğin GeForce Experience'ı bir oyun olarak düşündüğümüzde oyunun giriş sayfasına gelip Alt F9 butonuna bastığımda mesela şu an kayıt işlemim durdu. Kayıt diski kaydedildi uyarısı geldi. Bu şekilde Nvidia Shadow Play'i kullanarak videolarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi OBS ile nasıl video çekeceğimize geçelim. Evet, OBS'imizi açtık. OBS'in kurulumu da basit. Google üzerinden aratarak indirip ileri diyerek kurabilirsiniz. Bu işlem çok basit. Hemen ayarlara geliyoruz. OBS'imiz için ayarlar yapacağız. Şimdi sol altta 3 tane sahne görünüyor. Bu ilk 2 sahne sizde olmayacak. Sadece bir sahne olacak. Buralara takılmayın. Buralar çok önemli değil. Buradan dil ayarları, tema ayarları falan yapabiliyorsunuz. Biz şimdi buraları önemsemeyeceğiz. Direkt çıkış bölümüne geleceğiz. Bizim işimiz burada. Eğer burası basitse buraya bir gelişmişi alın. Gelişmişte ayarlarımızı yapacağız. Kayıt kısmına geliyoruz. Biz video kaydedeceğiz. Oyun videosu kaydedeceğiz. Kayıt ayarlarımızın nasıl olması gerektiğini seçeceğiz şimdi. Tür standart ya da özel ayarlayabiliyorsunuz. Burası standart kalabilir. Çok detaylı işlemlere gerek yok. Burada kodlayıcı kısmında bende Nvidia Newbank H264 New seçeneği var. Bu sizde olmayabilir. Güncel bir Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız bu seçenek vardır ve bunu kullanmanızı öneriyorum. Yoksa X264 seçeneğiyle kayıtlarınızı alabilirsiniz. Şimdi ben buradan göstereceğim. Öncelikle kayıt biçimi mutlaka MP4 olmalı. Tüm programlarla ve video yükleme siteleriyle uyumlu bir format MP4 kullanmanızı öneriyorum. Burada aşağıdaki seçeneklere geleceğiz. Burada oran kontrolü CBR seçili olmalı. Bit hızı bilgisayarınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Yani siz eğer 5000 bitrate verirseniz bu bilgisayarınızı kastırabilir. O zaman düşürürsünüz. Ya da daha fazla kaliteli video istiyorsanız bunu da arttırabilirsiniz. Ben 5000'de kullanıyorum. Bilgisayarımı da yormuyor ve kaliteli de bir görüntü alıyorum. 5000 kullandığınız zaman eğer bilgisayarınız sıkıntı çıkarmıyorsa 5000 kullanabilirsiniz. Burada ön tanımlı kalite seçilidir. Ben maksimum kaliteyi kullanıyorum. Diğer ayarları ellemenize gerek yok. Uygula deyip kaydedip çıkıyorsunuz. Ayarlarımızı tamamladık. Şimdi sahne ekleme kısmına gelelim.
Buradan sahnemizi seçiyoruz. Kaynak kısmından sağ tık ekle oyun yakalama seçeneğini buradan seçiyoruz. Oyun yakalamanıza bir isim verebilirsiniz. Ben direkt tamam diyorum. Burada tam ekran herhangi bir uygulamayı yakala seçeneği var. Bunu tercih etmeyin. Pencere seçin. Buradan oyunumu seçiyorum. Ben altta bir oyun açtım. Sonrasında tamam diyorum ve bana görüntü gelmedi. Bunun sebebi ben şu an ekran kaydım açık olduğundan dolayı aynı anda iki farklı ekran kaydı yapılmıyor. Ama kayıtım açık olmasaydı şu anda bu görüntü burada olacaktı. Oyun yakalamamızı ekledik. Eğer isterseniz kamera ekleyebilirsiniz. Buradan video yakalama aygıtı seçeneğinden ben kendi kameramı buradan ekliyorum. Buradan kameranızı seçip ayarlarınızı varsayılan olarak bırakırsanız daha iyi olacaktır. Ben de buraya gelmiş oldum şu anda. Buradan kameranızı küçültüp şöyle sağ tarafa alt tarafa koyabilirsiniz. Shift tuşuna basılı tutup buradan tutup çekerseniz bu şekilde oransız bir biçimde küçültme büyütme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde alt tuşuna basılı tutup çekerseniz de kırpma işlemi yapar. Yani eğer sağ tarafınız çok boşsa ya da sağ sol tarafınız buradan böyle kırpıp bu şekilde kullanabilirsiniz bu ayarı. OBS'in ayarlar kısmında göstermeyi unuttuğum bir nokta var. Buradan ses kısmından yine cihazlarınızı, hoparlörünüzü ya da kulaklığınızı, yine mikrofonunuzu seçmeyi unutmayın. Aynı şekilde video kısmını da fazla ellemezseniz iyi olacaktır. 1080p kayıt yapıyorsanız burası 1080p olur. Eğer 1080p kayıt alıp bunu çıktı olarak 720p almak istiyorsanız da buradan kayıt çözünürlüğünüzü düşürebilir. 1280-720 yapabilirsiniz. Burada da kayıt FPS değerinizi girebiliyorsunuz aynı şekilde. Buraları da unutmuştum. Şimdi eklemiş olayım. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu videoda nasıl kaliteli bir şekilde oyun videosu çekebileceğinizi gösterdim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.